Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsviçre'den Almanya'ya geçişlerde artık yeni bir dönem başladı. Bildiğiniz üzere özellikle Almanya sınırı bölgesinde yaşayan İsviçreliler özellikle alışveriş yapmak için Almanya tarafı daha ucuz olduğu için pek çok kişi Almanya'ya geçer. Şimdi bununla ilgili yeni bir uygulama var. Almanya'ya girişte test durumu söz konusu. Bakalım detaylar neler? Almanya'ya seyahat etmek isteyen herkesin artık ya aşı sertifikası ya da negatif test ibraz etmesi gerekiyor. Bu sebeple Alman polisi ülkeye girecek olanların kurallara uyduğundan emin olmak için yeni kontrollere başladı. Bunlar sınır boyunca gerçekleştirilen uçuş kontrollerinin yanı sıra trenlerde ve karayolu trafiğinde rastgele kontroller de yapılıyor. Alman medyasına göre amaç mümkün olduğu kadar çok insanı kontrol edebilmek. Hollanda yüksek riskli bölge olarak kabul edildiğinden geçen haftadan bu yana Hollanda sınırında da benzer bir uygulamayı Almanya yapıyor. Uygulamalarda negatif olduğunuzu ispatlamak zorundasınız deniliyor değerli izleyicilerimiz. Bu Alman sınırına geçen ve 12 yaşında veya daha büyük olan kişilerin negatif test veya aşı sertifikasına sahip olmaları anlamına geliyor. Yani aşı olduysanız 2 sefer sorun yok ya da elinizde negatif bir test varsa Almanya'ya geçebilirsiniz. Aksi halde ne olacak? Alman polisi sınırda kimsenin geri gönderilmeyeceğini ve para cezası verilmeyeceğini söylüyor. Gerekli belgelere sahip olmayan kişilerin yerinde test zorunlu edilmesi gerekecek. Yani sınırda test yaptırmaları istenecek. Alman hükümeti zorunlu testlerle yaz tatilinin sonunda korona enfeksiyonlarının sayısında bir artışın önüne geçmek istiyor. Evet, Almanya'da vaka sayısı Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi artmaya devam ediyor. Özellikle bu delta varyantı dediğimiz türde ciddi anlamda ülkelerdeki sıkıntıyı arttırıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, İsviçre'den Almanya'ya geçecek olan vatandaşlarımızın da yanlarında mutlak surette negatif test ya da aşı pasaportu dediğimiz daha önce aşı olduklarını gösteren belgeyi ya da o app'te cep telefonunda olan uygulamayı göstermeleri gerekiyor. Aksi halde gümrükte bununla ilgili olarak test yapılmak zorunda. Bunu da bilgilerinize sunuyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İsviçre bildiğiniz üzere uçsuz bucaksız yeşillikleriyle, o dağlarıyla, alpleriyle bilinen bir cennet adeta. Bununla ilgili olarak bir haberimiz var. Bildiğiniz üzere aynı zamanda dev inek çiftlikleri de, hani o sütleri, çikolataları hepimizin bildiği özellikleri. Şimdi enteresan bir haber. Hayvan sütçülüğünden İsviçre çiftçisi vazgeçiyor. Ne demek bu? Bunun anlamı şu. İneklerden ya da küçükbaş hayvanlardan, koyunlardan süt alma devri kapanıyor. Diyeceksiniz ki nereden alacaklar? İşte bakın, enteresan bir haber. Bakın, haberin detayları şunlar. Alplerdeki dev süt çiftlikleri dönüşüyor. Artık inek yerine yulaf sütü üretiliyor. Düşük süt fiyatları, hayvansal süte olan az talep, vegan ve bitkisel beslenme eğilimi, iklim değişiklikleri ve hayvanların sömürülmesine karşı çalışmalar bu dönüşümde etkili rol oynuyor. Yani o hayvanları olanlar, dev çiftlikleri olanlar hayvanlarını satıyorlar. Yerine yulaf ekiyorlar ve bu yulafın da sütünü çıkartıyorlar. Sağım yerine hasat toplamaya başlayan çiftçiler organik yulaf sütlerine hemen müşteri buluyor ve büyük market zincirleriyle anlaşmalar yapıyor. Sadece talep değil, İsviçre'nin 2022 tarım politikasında da bu yönde değişiklikler var. Geleneksel çiftçilerin lobisine rağmen yenilikçi çiftçilerin daha dayanıklı sebze ve meyve üretme çabaları, organik ürünlere ağırlık verilmesiyle hayvancılığın da modası eskiyor. Evet, hayvancılık eskiyor deniliyor. 2000 yılında kişi başı inek sütü tüketimi 84 litre iken 2019'da bu rakam 50 litreye düştü. Yeni moda yulaf tarlalarının bir diğer özelliği de hayvansal gübrelerin kullanılmaması. Şimdiye kadar 41 büyük çiftlik dönüşümü gerçekleştirdi. Günde 2 çiftçinin hayvansal sütten vazgeçtiği belirlendi. Evet değerli izleyicilerimiz, o
inekler, hani koca koca memeleri olan o inekler artık İsviçre'nin simgesi olmayacak. Çikolatayla beraber biliyorsunuz inek resimleri bol bol kullanılır. Yulaf sütü, bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu ama İsviçre gibi teknolojik, modern bir ülkenin böyle bir karar alması tüm ülkeler içinde bana göre araştırılması, üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Vegan sayısı artıyor, evet. Doğal beslenme, evet. Organik beslenme, evet. Ve şu anda günde 2 çiftçinin hayvancılık yapan 2 çiftliğin artık arazilerine yulaf ekmesi düşünülmesi gereken bir durum. Değerli izleyicilerimiz, tabii ki hayvancılık da gerekiyor. Hayvanın eti de lazım insan için ama doğal, daha sağlıklı diye yulaf sütü görüyoruz ki ileriki dönemlerde hayvancılığın, hayvan sütünün önüne geçecek. Türkiye başta olmak üzere tüm ülkelerin buna hassasiyet göstermesinde fayda var. Türkiye'de, vatanımızda, ana vatanımızda hayvancılıkla ilgili çok ciddi sıkıntılar varken İsviçre'nin böyle bir adım atması gerçekten çok düşündürücü. Türkiye'nin mutlak surette bu uçsuz bucaksız arazilerine yulaf ekerek bunun sütünü çıkartarak piyasaya sürmesi gerekiyor. Türkçesi bu. Araziler bomboş. Türkiye'de arkadaşlar çiftçilik gerektiği gibi teknolojik olarak yapılmıyor. Hayvancılık gerektiği gibi teknolojik olarak yapılmıyor. Tarım ve hayvancılık ülkesiyiz diyoruz. Etin kilosu 90 lira, 100 lira. Türkiye'de evet. Asgari ücret 2825 lira. Bir kişi 1 kilo et alamaz ayda. Fiyatlar yüksek. O zaman hayvancılıkla, tarımla ilgili yapılanlarda bir sıkıntı var demektir. Etin kilosu 90 lira. Nasıl alacak gariban işçi? Nasıl alacak? Emekli nasıl alacak? İsviçre bunu bitirmiş. Okey'e dönüyor. Diğer bir ifadeyle yulaf sütüne dönmüş. Biz daha hayvancılığı çözememişiz. Adamlar hayvancılığı bırakıyor. İsviçre'de hayvancılık bitiyor. Bitiyor derken hani sütçülük bitiyor. Yoksa besi hayvancılığı devam ediyor. Et üzerine besi hayvancılığı denir. O ayrı. Adamlar sütçülüğü bırakıyorlar. O uçsuz bucaksız çiftlikler şimdi yulaf ekiliyor buralara. Hasat topluyorlar ve onun sütünü çıkartıyorlar. Bizim memleketimizde, ana vatanımızda tarlalar boş. Çiftçilik yapan yok. Hiç kimse bunları da takip etmiyor. Ben Türkiye'de bütün haberleri tek tek okurum her gün. Ben böyle bir haber görmedim Türkiye'de yıllardır. Ama İsviçre'nin attığı bu adım bütün ülkeler tarafından izlenmeli ve uygulanmalı. Arazi mi yok kardeşim Türkiye'de? Bakın, deneyin. Önce siz yapın. Ne diyor? Hayvan sütçülüğü bitiyor diyor. Yulaf sütçülüğü diye bir şey var. Ben Tarım Bakanı olsam Türkiye'de İsviçre'den 500 adım ileri giderim. Hemen uzmanları gönderirim. Gidin bakın bu adamlar ne yapıyor? Nasıl sütü çıkartıyor? Bu süt nedir? Araştırın, bana rapor getirin derim. Ama görüyorsunuz İsviçre'nin tarım politikasını değiştiriyor bunun için. 2022 yılında teşvik verecekler belli. Diyecekler ki şu bölgelerde yulaf ekerseniz, yulaf sütünü yaparsanız size şu kadar para diyecekler. Daha yüksek miktara satıyor çünkü çiftçi. Hayvanın bakımı zor. Hayvan bir bebek gibi. Her gün 24 saat gözün üzerinde olacak hayvancılıkta. Ama adam yulafı ekiyor. Ondan sonra hasat zamanı gidiyor, topluyor. Sütünü çıkartıyor. Hadi size iyi günler diyor. Bu kadar.